Şimdi Medellin'deyiz. Yani gördüklerimiz karşısında hayrete düştük. Adana kebap falan diyor ama bir soralım bak. Bir Türk sesi duyduk ama. Bayağı güzel yapmış. Beğendim. Bunu yiyebilirsin. Aki? Aki? Komünizmin için tamamını Türk bayrağı yaptık. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Şimdi Medellin'deyiz. Böyle havaalanı manzaralı bir yerdeyiz. Yani Decathlon var diye bu AVM'yi gördük yolda geçerken. Buraya gelelim dedik. En üst katı da havaalanı manzaralıymış. Şimdi oturuyoruz, hem Medellin manzarasını izliyoruz. Karşı taraf Medellin. Burası da havaalanı. Bu kafenin adı Crepes and Waffles. Şöyle göstereyim. Burada bir zincir. Fiyatları uçuk değil. Ücretsiz yürüyüş turu, free walking turda bir Brezilyalı kızla tanışmıştık. O önermişti. Mutlaka işte gidin buradayken diye. Biz de bugün fırsatını bulduk, geldik. 8 Haziran'a kadar buradayız. 8 Haziran'da inşallah bu videoyu siz izlerken biz Peru'da olacağız. Şu anda Peru'ya Panama aktarmalı uçak biletimiz var. Yine soruyorlarmış, return ticket kesinlikle soruyorlarmış. Onun yerine de bir tane alacağız işte. Onward ticket, onward flight böyle siteler var. O siteler sizin adınıza rezervasyon yapıyor. O rezervasyonla siz gerçek biletmiş gibi uçağa biniyorsunuz. Dönüş bileti olarak onu kullanacağız. Yani PNR, aynı PNR'da olacak diye bir şey burada duymadık. O Türk Hava Yolları'nın uydurmasıydı büyük ihtimal. Biz burada şimdi bir tane ailede kalıyoruz Couchsurfing'te. 2 gün kalalım istedik. Birazcık Medellin'e dair onlardan bilgi alalım istedik ama kız çok yoğun çıktı. En azından işte 15-30 dolar kalacak yer kârımız oldu. Uçak iniyor. Aslında kaldığımız kız babası ve kardeşiyle birlikte şu anda. Ama babası ve kardeşi de çok çalışıyorlar. Vallahi hepsi çok çalışıyorlar. Dün akşam... Biz kötü örnek olduk onlara hatta. Evet. Dün akşam 10 gibi geldik herhalde. Geldik, hala çalışıyorlardı. Babası bilgisayarda çalışıyor. Kardeşi çalışmaktan uyuyakalmış. Kız da çalışıyordu yine. Ama yine de sohbet ettik biraz olsun. Biraz olsun. Türkiye'ye dair bir şeyler sordular, biz de anlattık. Buradan sonra da biz hostelimize geçeceğiz. Peru'dan önce Medellin hem güzel hem ucuz hem kaldığımız hostel çok güzeldi vesaire, birçok nedenle burada biraz daha kalalım. Hem Medellin'i çok sevdik. Evet, yani hem Medellin'de biraz kalalım. Yeşilliğini, vallahi buradaki AVM çok sevdik. Acayip bir tuvaletleri var. Elimizi yıkıyoruz. Yıkama işlemi bitti. İlk başta anlayamadım. Girdim, ellerimi yıkıyorum, ellerim kurulayacak yer bulamadım. Arayıp duruyorum, nerede kağıt havlu var diye. İşte yani maalesef hiç düşünemedim. Onun o el kurutması için olduğunu düşünemedim ben. Vallahi üstüme sildim elimi. Gelecek? Geçtim kağıt havluyu, altına tutacak bir yer arıyorum, yok. AVM katında sildim. Şeyler falan var, sallanan sandalyeler falan var. Evet. Değişik ya bu, bayağı Medellin'e bayağı yatırım yapılmış anladığımız kadarıyla. Bayağı gelişmiş bir şey. Aslında şimdi onu konuşmuştuk dün seninle de. Bu Couchsurfing'te kalmamızın şöyle bir faydası da var. Hiç görmediğimiz yerleri de görmüş oluyoruz. İşte Medellin'de 2 bölge var. Güvenli ve genellikle gezginlerin kaldığı bölgeler. El Poblado ve Laureles. Biz Laureles'te kalıyoruz mesela. Hostelimiz orada. Ama bu ev sahibinin kaldığı yer La Estrella diye bir bölge. Evet, farklı. Orayı da görmüş olduk. Hatta Gökdelen'de yaşıyor. 25. kat. Aynen. İşte etrafta havuz var. Altta bakınca stadyum, farklı bir bölge. Belki hiç Medellin'de gitmeyeceğimiz bir bölge. Evet. Ama orada kalmış oluyoruz. O etrafı da görmüş oluyoruz. Evet. Funza bölgesi mesela nerede görecektin? Ama görmüş olduk. İşte oraya giderken burayı görmüş olduk mesela, Decathlon'u. Birazdan çıkarken AVM'yi de gezdiririz. Birazcık. Ondan sonra gideriz. Evet, Şimdi görüşürüz.
Yani gördüklerimiz karşısında hayrete düştük. 2 dolara böyle bir şey yemek mümkün değil herhalde artık. Nedir ya? Efsane. Vallahi hakkınızı helal edin. Bunlara dalacağız. Yani ne zamandır böyle bir tatlı yemedik ya. Maksimum bisküvi yedik. Çok büyük. Çok büyük. Yani aşırı büyük. Tatlansın diye gofret almıştık. Aynen gofret almıştık. Gofretten sonra çok büyük. Çok da fiyatı da çok iyi yani. Gerçekten çok iyi. Ulan kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Böyle bu kadar lüks bir restoranda bu kadar ucuza yemek gerçekten güzel. Restoran dışında şey de acayip ya, AVM de acayip. Baksanıza bayağı yani insana yönelik yapmışlar. Çocuklar için bir sürü oyun alanı, yemyeşil üst tarafı. Ya biz Ankara'da bayağı AVM'de vakit geçiriyoruz. Böyle olsa AVM'ler çok güzel olur. Şurada devasa bir şey var ya, atlı karınca. Burada berber var. Burada manikür pedikür salonu. Burada gene kuaför var. Fotoğrafçı. İşte telefoncular falan. Bir de şu şeyler çok hoşumuza gitti. Sallanan sandalye. Bu atlı karınca. Sallanan sandalyeler süper yani. Gene kocaman oyun alanları vesaire. Bayağı güzel yani, hoşumuza gitti bizim. 2-3 saattir AVM'deyiz. Ankara'da özlemişiz AVM'yi herhalde. Çıkamadık AVM'den. Parka gidecektik, gidemedik. Bir de daha buradayız ya, o yüzden de çok dert etmiyoruz. Çok rahat davranıyoruz. Nasıl olsa gideriz diye. Şöyle aşağısı. Burada Decathlon var işte. Decathlon'a geldik. O sebeple gördük. İnternetim bitmiş. İnternet almak zorunda kaldım. 2 GB internete 7.000 peso. Yaklaşık 2 dolar verdim. Decathlon da şurada. Decathlon. Şimdi bugün Decathlon'a geldik. Biz çantamızı kaybettik de bir tane. O çantanın aynısından arıyoruz. Aslında Shibo'dan almıştık ama buralarda Shibo yok tabi. Şimdi böyle bir çanta bulduk. Aynı bizim çantamıza benziyor. Yeşil çanta. İşte katlanınca bu kadar oluyor. O yüzden bunu alalım diyoruz. Bir üst modeli de var. Birisi 22 dolar, diğeri 13 dolar. Yani 2 kat fiyat farkı var. Büyük ihtimal şunu alacağız. İşte böyle bir çanta. Çanta açılınca böyle büyük oluyor. 20 litre çanta oluyor. Katlayınca küçük. Katlayınca da böyle oluyor. AVM böyle. Biz şimdi parka gideceğiz. Bahsettiğimiz botanik park bu. Çok merak ettik şimdi içine. Şimdi Hadi. Botanik Park'a gidiyoruz. Hadi gidelim bakalım. Şimdi burada çocukları getirmişler. Çocuklar ormanın ortasında yaprak boyama yapıyorlar. Etraftan bulduğu yapraklarla yaprakları boyuyorlar. Böyle bir aktivite yapmışlar. Çok hoşumuza gitti. Yaratıcı yani. Etraf böyle yemyeşil. Şimdi bir göl tarafı varmış. Oraya gidiyoruz. Şimdi El Poblado'ya geldik. El Poblado buranın en gelişmiş, en eski yerleşim yerlerinden birisi. Hoş gene yerlerde böyle evsizler yatıyor. Maalesef buranın bir gerçeği. Şu ev çok ilginç. İnanılmaz, inanılmaz yeşillik.
Yemyeşil. Yemyeşil. Caddeler böyle yemyeşil. Medellin tam bir yeşil şehir ya. Yani inanılmaz yeşil. Burası bir botanik cadde değil. Burası normal bir cadde yani. Burası El Poblado'da bir park. Her yerde kahve ağacı var. Bizim de ilgimizi çekti. Bunlar kahve. Kırmızı olunca topluyorlar. Tek tek elle toplanıyor. Burası bayağı şehir merkezi aslında ama bir parka giriyorsunuz. Şehri unutuyorsunuz. Kocaman park. Bizde burada bir Türk restoranı varmış. Bir ona bakacağız. Fiyatlar uygunsa belki Türk bir şeyler yeriz. Son günlerimiz çünkü Medellin'de. Son şansımız bir Türk yemek yemek için. Bir tane de Türban diye bir dürümcü var. O Türk değil. Bu Türk lezzet adı. Türk olduğu için bir uğrayalım bakalım. Belki sahibiyle falan da tanışır. Şimdi lezzeti arıyoruz da epey yorulduk. Ama caddeler çok güzel ya. Bayıldık caddelere. Yemyeşil. Koca koca ağaçlar. Nasıl büyük ağaçlar? Ha, gördüm galiba. Artık gözüm de görmüyor ağaçlıktan. Türk bayrağı var. Bakalım sahibi orada mı acaba? Bilmiyoruz ki. Belki sadece şeyler işletiyor. Bakıyoruz. Burası. He? Bakalım menüye. Adana kebap falan diyor ama soralım bakalım hangisi varmış. Restoran böyle bir Türk esintileri verilmiş. Sahibi yokmuş, İzmir'deymiş. Şöyle sıra gecesi konsepti yapılmış. Hadi gel dönerciye gidelim. Biz döner istiyoruz. O yüzden dönerciye gidiyoruz. Madem sahibi de yok, şu an fazlaca para vermeye gerek yok. Dönerciye gidiyoruz. Türk restoranında yiyemedik. Yemek istemedik daha doğrusu. Şimdi dönerciye gidiyoruz. Canımız acayip derecede dürüm döner istiyor. Güzelmiş orası da. Bir de çay istiyorum ben çok. Çay istiyorum ama. Böyle demlenmiş bir çay. O zor ya. O zor. Şimdi zengin muhitte olduğumuz zaten arabalardan belli oluyor. Hiç dandik araba yok. Şimdi Türban buralarda bir yerde olması lazım. Ha gördüm. Türban dürüm döner kebap. Bakalım fiyatlar nasıl? Manyak zaten gidecek yer yok. Ne basıyorsun gaza ya? Menü 25. Biraz pahalı. Ama menü. Yani sadece döner. Ya yiyek ya ne yapalım? Bir daha nerede bulacağız döner kebap? Hadi kocaman döner veriyor. Ya döner hep burada çok pahalı ya. Hani uygun değil maalesef. Sanki Türkçe konuşuyor. Bir Türk sesi duyduk ama. Siz mi Türkçe konuşuyorsunuz? Herkes mi? Öyle mi? Ha biz burayı yabancı sanıyoruz. Öyle mi? Ha. O bilmiyorduk biz. Oturun isterseniz ilgilenin. Olur. Elimde çiçeğimle falan kaldım. Kucağımda taşıyorum saksıyı. Ama masamıza çiçek koyuyorum şu anda. Gittiğimiz yeri güzelleştirmek sizin elimizde. Hiçbir masada çiçek yok, bizim masamızda çiçek var. Adam birisi yoldan geçerken çok ısrar etti. 5 yıl kadar istifa ettik. İşte seyahate çıktık sırt çantalarımızla. Hiçbir şey yok. Şimdi de YouTube'a video koyuyoruz.
İşte daha Buranın da reklamı oldu. Influencer. Yani öyle değil. Çok da İçerik üretiyorsun ama. evet. İçerik üretiyorsun. evet. Hem gezdiğimiz yerleri tanıtmaya çalışıyoruz. İşte ne yaşıyorsak onları ufak ufak çekip koyuyoruz YouTube'a. Ya birlikte böyle kafa dengi olması çok güzel yani. Sizin yaşınızdaki insanların çoğu Türkiye'de çeyiz bakıyor, evleniyorlar. Hayatları boyunca bir para ödüyorlar, sürekli para ödüyorlar. Ama sizin dünyayı gezme gerçekten takdire şayan. Kolay bir cesaret değil. Güney Amerika, Latin Amerika burası. Zor mu diyorum? Ya zor tabii ki. Bilmiyorum, biz çok seviyoruz. Çok sevdik Kolombiya'yı. Çok güzel Kolombiya. Bayıldık ya. Gerçekten çok güzel. Bu bölge falan da çok güzelmiş. Buraya ilk kez geldim. Burası suç oranı olarak çok düşük. Laureles de aynı şekilde. Suç oranı düşük ama var. Bazı mahalleler tehlikeli burada yani. Biz Türklere göre değil açıkçası. İşin açıkçası biz Türkler her yerde, daha doğrusu Doğu kültürü, Doğu insanları her yerde tehlikeyi az buçuk biliyor. Ama Avrupa'ya göre, Amerika'ya göre burası çok tehlikeli bir yer. Evet evet. Bize de siz nereye gidiyorsunuz? Güney Amerika falan zor değil mi? Tehlikeli. Biz de Norveç'ten gitmiyoruz yani. Yani Norveç'ten gelmiyorsunuz. O yüzden tehlike yok. Sadece işte ne bileyim önemli eşyalarınıza yanınızda bulundurmaya, gözünüzün önünde olmasına dikkat edin. Evet. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Burak, Çok memnun Ben de oldum. memnun Onur Cansel. Çok memnun oldum. Ben de- Çok teşekkür ederim. ben de memnun oldum. Çok güler yüzlü, çok tatlı bir çocuk. 2 ay önce buraya gelmiş, burada çalışmaya başlamış. Hem dil öğreniyor, hem anladığım kadarıyla burada çalışıyor tam zamanlı değil mi? Biraz. Şimdi içli köfte geldi. Burada içli köfte de varmış. Vallahi bizim de canımız istedi. Bakalım tadına nasılmış. Sana limon sıksana. Fena değil. Bunun tanesi $1. Yapan da Türk değil. Yapan da Türk değilmiş. Bayağı güzel yapmış. Beğendim. Bunu yiyebilirsiniz. Normalde böyle ağzıma dayayıp yemeği sevmiyorum da konu içli köfte ve Kolombiya'da olunca biraz ilginç oldu. Bakalım döner nasıl? Ama sahibi Türkmüş yani. O yüzden şey olabilir. İyi olabilir yani. Ve afiyet olsun bize. Döner böyle. Fena değil. Patates döner. Cansel gömüldü. Şimdi sıra bende. Ya muhtemelen güzeldir. Güzel mi? Evet, Cansel beğendi. Hadi bize afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. Herkese günaydın. Günaydın. Bugün Medellín'de artık son günlerimize yaklaşıyoruz. 3-4 günümüz kaldı. Benim bir hep istediğim Kolombiya yemeğini öğrenme, yapma şeyim vardı. Dün bizim hostelde restoran açıldı. Kadınla da aramız iyi. Gittik dedik biz acaba izleyebilir miyiz? Sonra o da olur niye olmasın dedi. Sonra orada şefin yanında işe başlayan bir çocuk vardı. Biraz İngilizcesi vardı. O çocukla beraber bir şeyler yapmaya başladık. Akşam oturalım mı dedi bize beraber. Biz de olur dedik. Sonra meğer çocuk Komune 13'tenmiş. Biz de bir Komune 13'e gitmemiz gerekiyordu. Başka bir hikayede. Orada bir büfe vardı. O büfeye uğramıştık. Büfede Türk bayrağı vardı. O Türk bayrağıyla ne işin var senin dedik. Ondan sonra epey bir muhabbet ettik. Bizden takımların kendisi fanatik.
takımların sembollerini, holigan gruplarını falan filan öyle şeyler istedi. Dedik bizde yok. Ama sonra aklımıza şey geldi. Guatepe'de bayrağı bastırmıştık. Onun gibi şöyle bayrağı bastıralım. Sticker bu. Kırtasiye'de bastırttık bunu. Bunu götüreceğiz. Şöyle holigan gruplarını yazdık. Bir tane de işte İstanbul kartı. Oraya bırakacağız. Hem adama söz verdik gideceğiz diye. Çocuk da komüne 13'lü olunca biz de çok çekiniyoruz hani oraya tek başımıza gitmeye. Beraber gidebilir miyiz dedik. O da tabii ki dedi. Hatta ben sizi daha da içlerine, daha farklı yerlere de götürürüm isterseniz dedi. Vallahi güvenlik problemi olmadığı sürece olur dedik de. Yok dedi o da, yani hiçbir sıkıntı yok. Ben varken hiçbir şey olmaz, merak etmeyin dedi. Bizi Komune 13'e getirdi. Daha doğrusu biz kendimiz geldik. Şimdi şu yukarılara doğru çıkacağız. Onunla beraber kamerayı ne kadar açabileceğimi bilmiyorum. Ufak ufak görüntüler almaya çalışacağım. Buralar ama turistik olmayan Komune 13'ün yerleri yani. Medellín'in resmen en içindeyiz ya, şaka gibi. Hakikaten biraz geliyoruz. Ha, este weekend? Yes, Saturday. Aa! Burası bizim Mirador'a çıktığımız yer. Kendimizin geldiğimiz yer burası. Yeah, the day before. Şurası, yes. Burası bizim geldiğimiz yer işte. Biz buraya Komune 13'ün içine geldik. İnanılmaz ya, bayağı gerildim ben. Çaktırmadık ama. Ya çocuk şimdi buralı, bir şey olmaz diyor. Ama yani korkuyor insan, bilmiyor sonuçta. Çocuk çok iyi ama ya çocuk. Bakın böyle bir zamanda Komune 13'te kendini o kadar geliştirmiş ki. Yani Komune 13'te okumak isteyen çocuk her yerde okur derler ya. Onun gibi annesi okuması için elinden geleni yapmış. Buradaki diğer çocuklar uyuşturucu satarken bu çocuk okumuş ve şu an üniversiteye gidiyor. Üniversiteye gitmek için harçlığını çıkarmaya çalışıyor. O yüzden bizim hostelde çalışıyor. Bizim hostelde aylık 300 dolara bir şey yapmaya çalışıyor, yani hayatta kalmaya, üniversite parasını çıkarmaya çalışıyor. Yes. Burası. Dükkanda resim var. Eskiden kalma, burada hiçbir şey yok. Yani o zamanlar. Bu da burada bir tane işte tam Komune 13'ün tepesinde bir tane dükkan. Bisküvileri var. Her şey var. Çikolatalar var, şekerler var. Çok tatlı bir amca. Bilardo salonu var. Feliz cumpleaños. Mutlu yıllar. 76 yaşındayım. This is uno regalo por you, para usted. Este Bardera? Turquía Bardera. Bar. Es un sticker. Ah, y ahora lo Puede pego pegar aquí, donde sea. yo lo pego aquí en la ventana, sí, lo voy a pegar aquí. Adam yapıştıracak sticker. No, lo puedo pegar aquí, espérense. Aki? Sí, aquí. Aki? Aquí, ya. Evet. Esta es una belleza, ¿verdad? Artık dayı şeye yapıştırdı bizim verdiği sticker. Çok güzel. Muy bueno. Gracias. Şimdilik buradan bu kadar. Aşağı doğru inerken tekrar açarım kamerayı. Burası aslında bizim geçen çıktığımız yer. Buraya walking turdan ağırladıktan sonra gelmiştik. Şimdi bizim elemana sticker'ını vermeye gideceğiz. Şimdi bizim dayının mekana geldik. Fanatik dayımızın buradaki. Onu bekliyoruz. Şu an kapalı. Açmasını bekliyoruz. İnşallah açarsa tekrar göreceğiz onu. Biz de heyecanla bekliyoruz. Evet. Şu an kapalı. Usted estaba durmiendo. Una hora. Una hora. Aquí. Sí. ¿Sí? Para tú. Bien, bien, bien.
Llegaron. No, no se han ido. No se han ido para Turquía. Ya fueron a Turquía. No. No, no. To Peru. Sí. From Medellín a Peru. 2-3 después. Días después. Ah, bueno. Qué bien. And sticker para tú. Sí, sí, lo trajeron. Ah, qué bueno. ¿Recuerdas? Nosotros... Este sticker Ah, the teams Beşiktaş, sí. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor. Va a pegar por acá. Mira, Hacemos qué. Biraz daha küçülseydi keşke. No, acá no. Vamos a pegarla allí. Aquí. No? No, así. Está muy bacana. Ah! Gracias. Gracias. Muchas A usted, a gracias. usted. And this is a card from Istanbul. İstanbul. Ah. Place Not in Turkey. Una ciudad en sueño. is train, is Torre, Sí. ship, sea, mosque. Uf. María, bacano, bacano. Çok sevindi, buraya yazıştırdı. Muchas gracias. Muchas gracias. Buraya yapıştırdı. Tam da ortaya. Hani kenara bir yere yapıştırdı. Aynen, dükkan. Unas cositas acá y abro en Normalde onun burada bir sürü var. Böyle stickerları bizden istedi. Böyle yok tabii bizde. Gittik kırtasiyeden bastırdık. Allah sağ olsun. Buraya Türk bayrağını her yere yapıştırdık. Komünyon için tamamını Türk bayrağı yaptık. Evine davet etti bizi. Öyle ya. Más amigos de Turquía. Hola. Buenos días. Buenos días. Estaba organizando ayer, me quedé hasta tarde. Hı, adamın evine gittik. Wow, you are fanatic. Sí, sí. Muy fanatik. Muchas Tamam. gracias. Está bonita. Bonita. Sí, muy bonita. muy bonita. Hasta luego, chao. Hadi ya, go. Hasta luego, más. Hasta luego. Mucho gusto. Desean tomar algo. Çok güzel. Muy bonito. Muy bonito. And nosotros muy felices. No, igualmente yo. Bizim için bir tane kart verdi. Şu bayrağı veriyordu da almadık yani, çok büyük. Ne vereceğiz? Çok sevindim ya. Allah'ım çok sevindim. Biz regalo perfecto. Yeah, gracias. Muchas Ciao. Really feliz para conocer you. No, lo mismo, igualmente. Ustedes saben que Muchas gracias. En Turquía, Bienvenido a Turquía. tu casa en Turquía. Tu casa es... nosotros casa es tu casa. Ah, bien. Tengo que ir por allá y no queda muy lejos. Gracias. Queda muy lejos, pero bueno. Gracias. Muchas gracias por la Muchas gracias. visita y no se les olvide que esta es su casa. Ok. Esta es su casa. Muchas listo. Muchas gracias. Dios la bendiga. Ciao. Ciao, hasta luego. Hay Allah. Çok farklı bir adam. Hadi şimdi yetişelim şeye, gel. Çok sevindi ki. Yanımızda yoktu işte futbol takımlarımızın stikerleri ama gittik bastırdık. Ya dünyalar adamın oldu ya. Bu kadar kolay mı bir insanı mutlu etmek? Öyle.
Ya, bize de bunu verdi. Telefon numarasını yazdı. Telefon numarasını. Kağıda. Gelin kalın diyor burada. En odasına kadar soktu. Odasına kadar soktu. Vallahi. Ne yapacağını şaşırdı. Çok sevindi. Deli ya. Çok sevindi. Çok farklı bir adam. Valla bizi hatırlar mı? Ona bile emin olamamıştım. Tabii ki hatırlıyorum dedi. Bu kart da büyük ihtimal onun için çok önemli bir şeydi ama Evet. küçük bir şey ver dedik yani madem vereceksen. Beni nasıl hatırlayacaksın dedi bayrağı geri verdiğimizde. Bunu verdi sağ Evet. olsun. Dükkandaki en büyük bayrağı bize hediye ediyordu. Kim bilir onun için ne kadar önemli Evet. aslında. O $1 bile olmayan bir stickerla adam dünya mutlusu oldu. Aynen öyle. Şimdilik bu kadar. Otobüsteyiz aşağı gidiyoruz. Entra un estado de relajación. Siento que ya puedo morir en paz. Y aunque me esté quedando solo, y aunque me esté quedando ciego, y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero. Y aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentro. Porque colombiano muy feliz. Problemas a un lado y la alegría por otro. Ah, La gente es muy amable. que colombiana muy feliz. Hay gente que es feliz. Colombia es paisa muy feliz. Paisa, Las paisas son muy felices. ¿Tres? El carisma es muy alegre. Colombia es muy feliz. Many people like this. And in Colombia it's the same.